Bu fotoğrafa LoRa Preset paketini uygulayacağım. Fotoğrafa yaklaştığımda saçlarda detay kaybının olduğunu, şuralarda sıcaklık fazlalığı olduğunu görebiliyorum. Genel olarak dengeli bir fotoğraf. Bakalım preset uyguladığımızda ne gibi işlemler yapmamız gerekecek. Hiçbir preset sizi A'dan Z'ye götürmez ama iyi bir başlangıç noktası sunmasıyla optimum işlemler yaparak istediğiniz etkin sonuçları alabilmenizi sağlar. O yüzden LoRa Preset paketinde LoRa orijinal 1'i uyguladım. Uyguladığımda parlaklığını biraz düşürmem gerektiğini görüyorum. Şuradaki aşırı sarıları görebiliyorum. Bunun için white balance'ı optimum bir değere getirdim. Bakın aşırı sıcak ya da aşırı soğuk yapmamak gerek. Buradaki beyazların ve siyahların sapmasını önlemem gerekli. Bu değerlerde bıraktım. Ardından şu gibi alanlarda bakın aşırı derecede kontrast görüyorum. Bu fotoğraf çekiminde de vardı. O yüzden bilekleri biraz daha açarak buralardan detay almaya çalıştım. Eğer yeterli gelmediyse tone curve'e gidiyorum. Bakın parametrik curve var. Birinci sıradaki. Bunun alttaki ikisi gölgeleri karartan ya da açmaya yarayan araçlar. Buna çift tıklayarak sıfırlayabilirsiniz. Böylece gölgeleri biraz daha açtım. Hatta biraz daha yaklaşayım. Gölgeleri tekrar sağa doğru çekerek biraz daha açılmasını sağlıyorum. Optimum düzeyde bıraktım. Buradan sonra fotoğrafın genelini bozulmaya başladığı için çok dokunmuyorum. Buralara artık lokal fırçalarla bir tık detay alabilir miyiz diye denemek gerekli. Ama ben fotoğrafın genel tadını bozmadan gölgeleri bir tık daha açtım. Fotoğrafın genel exposure'unu düşürüyorum. Shadow'larını biraz daha düşürerek kontrastı biraz daha artırmak istiyorum. Ve fotoğrafın genel rengini biraz satürasyonu artırmak istiyorum. Bu tüm düzeylerdeki renk doygunluğunu artırmak için kullanılıyor. Ben birazdan lokal olarak fazla olan yerleri alacağım. Şu arkadaki yeşilliklerin canlı ve güzel gözükmesini istiyorum. Şuraya kalibrasyonla müdahale edeceğim zaten. Şimdi genel olarak bir başlangıç düzeyi yakaladık. Ben artık lokal ayarlara işte bilmem nelere geçmeden önce her zaman ikinci adım olarak yani genel ayarları bitirdiğimde bir sonraki adım olarak şu lokal maske setinin AI maske setinin etkisini görmeyi istiyorum. Çünkü bu aslında birçok şeyi aynı anda yapıyor. Bakın uyguladım. Maskelere gidiyorum. Background'u benim adıma karartmış. Buradaki değerleri artırıp azaltabilirsiniz. Gradient'le alt tarafı karartmış. Ben bunu biraz daha karartabilirim. İkinci bir gradient'le objeyi çıkartarak karartmış ve bunu da biraz şiddetini artırdım. Tüm bunlara ince ayar olarak müdahale edebilirsiniz. Şimdi bunu neden yapıyorum? İnce lokal ayarlara girmeden önce aslında fotoğrafın genelinin hala optimizasyonunu bir göz ucuyla kontrol ediyorum. Burada objeyi aydınlatmış. Bunlara dokunmuyorum. Bakın kıyafet maskelerinde gelinliğin biraz daha canlı durması için whites'ı artırabilirsiniz. Damatlığın böyle gri gibi durmaması için shadow'u biraz artırabilir ve bilekleri biraz açabilirsiniz. Genel olarak satürasyonu düşürebilirsiniz. Ve böylece bakın hem gelinlikte hem damatlıkta aynı anda müdahaleler gerçekleştirerek optimum düzeye geldik. Biraz daha yaklaşıyorum. Şuradaki sorunlu alanlara birazdan geleceğim. Ben dişlerin bir fotoğrafı düzenlerken algıyı doğru algılamak bakımından yani fotoğrafı doğru algılamak bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bakalım dişler de otomatik olarak nereyi seçmiş? Güzel seçmiş gözüküyor. Ben dişlerin beyazlığını bir tık daha artırıyorum. Bakın şu an yüze bakış açımızı değiştiriyor. O yüzden bu benim için önemli. Gözleri de parlatıyor. Ben ek olarak şöyle bir şey de yapıyorum. Select People'la tıkladım. İkinci kişiyi seçiyorum. Ve buradan kaşları seçtim. Ve bunu bir tık karartmak istiyorum. Bu da benim algımı etkiliyor. Yani yüz çok parlakmış gibi geliyor ama aslında değil. O yüzden kaşları karartarak bu algıyı düzeltiyorum. Ve bir diğer yine benim algımı bozan şey bakın şuradaki ciltlerdeki sarı ve cilt renkleri arasında bir geçiş var. Bu aslında var olması gereken bir şey ama burada sert gözüküyor. Ben ikinci adım olarak cildi yumuşatmaya tıklıyorum. Bakın cildi yumuşatmaya tıkladığımda sadece cildi yumuşatmıyor. Buradaki renk geçişlerini de optimize ediyor. Bakın şu an çok daha soft
ve doğal görünür oldu. Siz bunu ya da bunu seçtikten sonra şiddetini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben ikincisini seçtim ve şiddetini %75 yaptım. Bakın böylece oradaki renk sorunu aslında cilt yumuşatma aracıyla çok daha minimum görünür hale geldi. Birazdan benim yapacağım ekstra müdahalenin azalmasına sebebiyet verdi. Hatta hiç yapmasam da olur gibi bir noktaya geldi. O yüzden arkadaşlar ince ayarlara girmeden önce aslında orta ölçekte yapmanız gereken ayarları da unutmamanız gerekiyor. Fotoğrafa yaklaştım. Şimdi ben artık lokal müdahalelere gireceğim ama şu saçlardaki alanları düzeltmek istiyorum. Burada feather 100, flow 100, density 100 ve automask açık olduğundan emin olun. Mouse'unuzun orta tekeriyle fırçayı büyütüp küçültebilirsiniz. Şu aşırı siyah alanları hızlıca automask aktif olduğu için kolayca seçiyorum üstünden geçerek. Seçtim. Biraz buraların arkadaşlar exposure'unu artırıyorum. Biraz bilexlerini açıyorum. Kontrastlarını düşürüyorum. Ve şöyle shadow'larını biraz açtım. Hatta biraz da renk doygunluğunu da düşürüyorum. Şöyle hafif bir şekilde gözü tırmalamayacak şekilde oraları böyle dengeledim. Bu kesinlikle oraları açalım, aşırı detay alalım değil. Ancak fotoğraftaki yamalı bir görüntünün oluşmasını engellemek için küçük müdahaleler yaptım. Ardından saçları genel olarak karartan ve clarity ve texture'ını düşüren bir yapay zeka maskemiz var. Ben buna tıklayarak saçların sahnede rol çalmasını, tel tel gözükmesini engelliyorum. Yine buna opasitesiyle müdahale edebilir. Hatta buradaki ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bakın açıp kapattığımda şu an saçlar çok daha optimum duruyor. Buradaki dengeyi genel olarak sağlamış olduk. Şimdi gelelim daha spesifik ayarlara. Ben burada kalibrasyon menüsüne gidiyorum ve fotoğrafa biraz yaklaşıyorum. Şuradaki kırmızı, turuncu, sarı skalasında olan renklerin geçişini biraz daha yumuşatmak için ben burada red'in satürasyonunu biraz daha düşürüyorum. Böylece o geçiş daha az görünür olacak. Bakın geçişi yok etmek gibi bir derdimiz yok. Gözü tırmalamasın gibi bir amacımız var. Fotoğraftan biraz daha uzaklaşıyorum. Fotoğrafa değer katan bir arka taraf var burada arkadaşlar. Ben bu yeşillerin biraz daha canlı durmasını istiyorum. O yüzden Green renk kanalında satürasyonu biraz daha burada artırıyorum ve onların sarı tonlarının, yeşil tonlarının biraz daha canlandığını görebilirsiniz. Çok da abartmıyorum çünkü bu sadece yeşile değil aynı zamanda cilde de etki ediyor. Yani buradaki her ayar o renk skalasına değil fotoğrafın tamamına etki ediyor. Ben o yüzden minik minik ayarlamalar yapıyorum. Fotoğrafın sıcaklığını biraz daha şöyle artırıyorum arkadaşlar. Çok da değil. Tamam. Uzaklaştım. Aşağı indim. Artık renk bazlı düzenlemeler yapacağım. Fotoğrafa tekrar yaklaştım. Özellikle cilt tonlarındaki şu sorunları minimize etmek için buraya geliyorum. Satürasyonu biraz daha şöyle düşüreceğim. Parlaklığı da biraz düşürüyorum ki oradaki görüntünün böyle çok soluk gibi kalmasın arkadaşlar. Parlaklığını düşürüp satürasyonunu da benzer şekilde düşürdüğünüzde hem o renkten kurtulmuş olursunuz ya da minimize etmiş olursunuz hem de çok soluk bir görüntü olmaz. O yüzden satürasyon ve luminance slider'larını pratik bir bilgi olarak ikisini aynı anda sola, ikisini aynı anda sağa kaydırabilirsiniz. Her zaman olmasa da genel olarak böyle diyebilirim. Yine buradaki renk tonunu biraz daha belki şöyle sarılara yaklaştırarak daha sıcak olmasını sağlayabilirim. Dudaklardaki kırmızılığı azaltmak için kırmızı renk kanalına girdim. Satürasyonu biraz daha burada abartmadan azaltıyorum. Ve biraz daha parlaklığını düşürüyorum. Hue değerini kırmızıya doğru değil de turuncuya doğru tekrar ittiriyorum. Ama yine aşırı olmaktan uzaklaşıyorum. Gelelim sarı ve yeşillere. Sarı ve yeşiller aslında arka planı temsil ediyor. Ben yeşillerin doygunluğunu düşürmüştüm. Biraz daha artırdım arkadaşlar. Şöyle arkası bakın biraz daha canlandı. Sarılara geliyorum. Yine az önce dediğim gibi satürasyon ve luminance değerlerini doğru orantılı şekilde birbirleriyle yapabilirsiniz. Ben bunu sağa doğru çekerek
sarıların biraz daha parlamasını istiyorum. Ve doygunluğunun artmasını, şuralara dikkat edin ve şuralara dikkat edin. Bakın sıfırlıyorum. Bunu biraz daha artırıyorum. Biraz da satürasyonu artırıyorum. Arkadaki tatlı rengin geldiğini görebiliyorsunuz. Ve tonunu da hafif yeşile doğru çekiyorum. Böylece şu arkada istediğim o görüntüyü aldım. Asla abartı yapmayalım. Şöyle minimize edelim burayı. Okey. Şimdi burada, şurası güzel. Burası optimum oldu. Şuralarda biraz fazla parlaklık var. K'ye basıp fırçayı aktifleşiyorum. Şuralara bakın, otomask aktif olduğu için kolayca seçebiliyorum. Şuraları seçip biraz parlaklığını azaltmam. Bakın fotoğrafı direkt görünümünü değiştiriyor. Sahnenizdeki parlak ve karanlık ögeler fotoğrafın algısını arkadaşlar bir anda değiştirebiliyor. Oradaki aşırı rengi de şöyle azaltıyorum. Çok da karartmayayım. Şöyle yapayım. Açıp kapattığımda oranın aşırı dengesizliğini biraz minimize ettim. Ve şurayı da biraz karartmak istiyorum. M'ye basıp gradient map'i aktif ettim. Bir tane aşağıdan yukarı büyük bir gradient yapıyorum. Okey yaptım. Ve burada bilexleri açıyorum. Biraz da satürasyonu düşürüyorum. Küçük bir karartma yaptım. Fotoğrafın geneline biraz yaklaşmadan önce şöyle yaklaştım. Bakıyorum, son bir parlaklık kontrolü yapacağım. Whites'ı artırabilir miyim? Artıramaz mıyım? Şöyle Whites'ı biraz düşüreyim. Exposure'ı bak. Exposure ile Whites arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Şöyle eksi yapayım mı? Baktım gayet güzel. Bilex'leri biraz daha açtım. Shadow'ları biraz daha açayım mı? Karartayım mı diye bakıyorum. Şu an optimum bir denge gibi gözüküyor. Şu an genel olarak fotoğrafımız hazır arkadaşlar. Bakın saçlardaki olayı minimize ettik. Şuradaki geçişi yok etmedik. Burası hiçbir zaman tek düze bir renk olmaz ama minimize ettik. Dudaklardaki aşırı kırmızılığı kaldırdık. Şuradaki bakın renk canlılığına bakın. Bunları sağladık. Artı olarak arkadaşlar burada şu gökyüzü de sarıya dönüyor. Ben burada sky saturasyon diye, yani gökyüzü satürasyonu diye bir şey var. Gökyüzünü otomatik seçiyor. Renk doygunluğunu artırıyor. Bunu seçtikten sonra oranın biraz daha şöyle soğuk ve kendi içinde görünür olmasını istiyorum. Klavyeden L tuşuna basarak fotoğrafın etrafındaki alanın ışığını, yani light'ını karartabilirsiniz. Böylece daha odaklı bir ön izleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sahnedeki ya da ekrandaki diğer şeyler ilgi dağıtıyor. Bakın oldukça temiz, tertemiz bir düğün fotoğrafı görüntüsü. Arkadaki yeşillikler tatlı, cilt gerçek, kaşlar, ciltler arasındaki geçiş güzel. Gelinlik beyaz, damatlık olduğu gibi renkte ve parlaklık dengesi gayet güzel. Bakalım, oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Adım adım bir fotoğrafın nasıl düzenlendiğini birlikte görmüş olduk.